Merhabalar arkadaşlar, mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere rengiyle, dokusuyla, kıvamıyla kış aylarının vazgeçilmezi olan erişte tarifiyle geldim. Bol bol yapıp kış aylarında tüketebileceğiniz harika bir lezzet oldu. Bu erişte hamurumuzu mercimekli çorba olarak tüketebileceğiniz gibi haşlayıp tereyağı ile yağlayıp o şekilde de tüketebilirsiniz. Erişte hamuru nasıl olmalıdır? İçerisine neler konur? Bütün püf noktalarını anlatmış olduğum güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Bütün püf noktalarını kaçırmamanız adına videomu atlamadan izlemenizi önemli rica ediyorum. Lafı daha fazla uzatmadan tarifime geçiyorum. Nasıl yapmışım bakalım sizler de beğenecek misiniz? İyi seyirler dilerim. Yoğurma kabının içerisine 5 adet yumurtamı alıyorum. Üzerine yarım yemek kaşığı kadar tuz ilavesi yapıyorum. Ben bu tarifim için yarım su bardağı süt kullandım. Sütümü de ilave ettikten sonra tuzum eriyene kadar güzelce malzemelerimi karıştırıyorum. Benim tarifim toplamda 6,5 su bardağı un aldı. Her zaman söylediğim gibi unumuzun markasından miktarı değişiklik gösterebilir. O yüzden unumuzu kontrollü ekleyelim. Güzelce karıştırmış olduğum sıvı malzemelerin üzerine unumu ekliyorum ve güzelce yoğuruyorum. Hamurumuz koyu bir hamur olacak arkadaşlar. Katı bir kıvamda olacak hamurumuz. Toparlamış olduğum hamurumu tekrardan tezgahıma alıyorum. Çok hafif bir undan yardım alarak güzelce yoğuruyorum. Bu tür hamur işlerinde her zaman söylediğim gibi hamurumuzun içine konulan malzeme kadar da yoğrulması çok önemli. Hamurumuzu ne kadar güzel yoğurursak o kadar güzel sonuçlar alırız. Aşağı yukarı hamurumu 3-4 dakika bu şekilde güzelce yoğurdum. Hamurumuz koyu bir kıvamda görmüş olduğunuz gibi. Tabiri caizse su böreği hamuru gibi olacak arkadaşlar. Evet, hamurumuzun kıvamı bu şekilde. Hazırlamış olduğum hamurumu hiç bekletme yapmadan göz kararı parçalara koparıyorum ve avuç içi büyüklüğünde bezeler oluşturuyorum. Tabii ben avuç içi büyüklüğünde bezeler oluşturdum. Ben sacda pişireceğim için sacım bayağı büyük arkadaşlar. Siz tavada pişirecekseniz daha küçük bezeler tutabilirsiniz. Tavanızın büyüklüğüne göre bezeleri ayarlayın. Evet, bu şekilde ondan ona pay ederek bezelerimi oluşturuyorum. Hamurumu yoğurdum. Yoğurduktan sonra dinlendirmedim arkadaşlar. Bezeleme işleminden sonra dinlendirmeye geçeceğim. Hamurumuzu bezeledikten sonra dinlendirdiğimiz zaman daha kolay açılıyor. O yüzden bezelemiş olduğumuz hamuru mutlaka dinlendirelim açmadan önce, size kolaylık olması için. Evet, unlamış olduğum tabağımı alıyorum. Güzelce üzerini naylonla kapatacağım. Yüzünde kuruma olmaması için. Vaktiniz varsa 1 saat dinlendirebilirsiniz. Hatta bu hamuru akşamdan yapıp buzdolabında bekletip sabahleyin açma işlemine de başlayabilirsiniz. Hamurumuz ne kadar güzel dinlenirse o kadar güzel sonuçlar alırız. Ben tam 1 saat dinlendirdim hamurumu ve dinlenmiş olan hamurumu tezgahıma alıyorum. Öncesinde bol bol un ilavesi yaparak açma işlemine başlıyorum. Hamurumuzu açarken öncesinde bol bol un kullanalım. Sonrasında çok fazla un kullanmayalım. Evet, bu şekilde özellikle kenar kısımlarına bastırarak hamurumu açma işlemine devam ediyorum. Hamurumuzun ortası kendiliğinden açılacaktır zaten. Özellikle kenar kısımlarını açmaya özen gösterelim. Her tarafının eşit kalınlıkta olmasına dikkat edelim. Evet, bu şekilde hazırlamış olduğum hamurlarımı bir sofra bezinin üzerine seriyorum. Sonrasında toplu bir şekilde pişirme işlemine geçeceğim. Evet, bütün hamurlarımı hazırladım. Bu şekilde bir sacım vardı, onu kullandım. Sacımı ocağımın büyük gözüne koydum fakat altı çok açık değil arkadaşlar. Orta ateşte pişirmeye özen gösterelim. Hamurumuzun çok kabarmasına izin vermeden bu şekilde sertleşene kadar 1-2 saniye tutmamız yeterli. Pişirdiğimiz hamurları da mutlaka bir sofra bezinin arasında muhafaza edelim. Hamurlarımız pişip hazırlanana kadar kurumu olur. Zor kesilir arkadaşlar. O yüzden mutlaka
Hamurumuzun sıcağıyla üzerine kapatalım. Evet, bütün hamurlarımı bu şekilde güzelce pişiriyorum. Ben böyle bir saç kullandım arkadaşlar. Siz yanmaz tavayla da aynı işlemi yapabilirsiniz. Hatta fırın tepsisinin arkasında da aynı şekilde pişirebilirsiniz. Evet, bütün hamurlarımı pişirdim, hazırladım görmüş olduğunuz gibi. Ve uzun uzun şeritler halinde kesiyorum. Ben bu eriştemi bu şekilde kestim arkadaşlar. Siz bu erişte hamuruyla çorbalık da yapabilirsiniz. Hatta muska şeklinde kesip yalancı mantı olarak da tüketebilirsiniz. Gerçekten her haliyle muhteşem oluyor. Bütün tariflerimde olduğu gibi bu tarifimi de anlaşılır ve de pratik bir şekilde bütün püf noktalarıyla vermeye çalıştım. Şayet unutmuş ve atlamış olduğum bir bölüm varsa videomun yorumlar kısmından ulaşırsanız yorumlarınızı gördüğüm an mutlaka dönüş yapıyorum. Evet arkadaşlar, siz videomu izlerken benim de sizden ufacık bir ricam olacak. Sizinle ilk defa bu videoda karşılaşıyorsak bu ve bunun gibi güzel tariflerim için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı ve yepyeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zil sesini açmayı unutmayın lütfen. Videomun yorumlar kısmına tarifimle ve kanalımla alakalı olumlu olumsuz görüş ve düşüncelerinizi bildiren yorumlarınızı bekliyor olacağım. Ayrıca beğenmiş olduğunuz videolarımı sosyal medya hesaplarınızdan dostlarınızla ve arkadaşlarınızla da paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Kanalımın büyüyüp çok güzel bir yerlere gelmesi adına sizin desteklerinize gerçekten çok ihtiyacım var. Ve ben sizin destekleriniz sayesinde kanalımın büyüyüp çok güzel bir yerlere geleceğine gönülden inanıyorum. Şimdiden destekleriniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar, kesmiş olduğumuz eriştemizi güneş görmeyen bir yerde, gölge bir yerde kurutuyoruz. Kuruttuktan sonra bez torbalar içerisinde saklayabilirsiniz. Eriştelerimizi nemden, rutubetten sakınalım. Bu şekilde uzun ömürlü olacaktır. Benim eriştelerim gölgede 3 günde kurudu arkadaşlar. Sizin bulunduğunuz bölgenin iklim koşullarına göre bu süre uzayıp kısalabilir. Eriştelerimizin iyice kuruduğundan emin olalım lütfen. Aksi takdirde küflenme olur. Evet arkadaşlar, siz eriştelerimin son halini izlerken ben de size veda edeyim. Bir videomun daha sonuna geldim. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.